Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te en iyi orta sahaları inceliyoruz. Dostlar biliyorsunuz bunun serisini önceden yapmıştık fakat oyun çok değişti. Dolayısıyla yeni serilerinde forvet ve defanslarını atmıştım. Video sonuna o videoları da koyarım. Oradan izlemek isteyen arkadaşlar onları da izleyebilirler. Şimdi en iyi orta sahaları inceleyeceğiz. Bu videoda farklılık olarak dostlar orta sahaları ikili ikili söyleyeceğim. Yani iki orta saha olarak söyleyeceğim dostlar. Haberiniz olsun, ofansif orta saha önermeyeceğim. Çünkü ofansif orta sahayla ben kendi taktiğimde oynamıyorum. Ve ofansif orta saha taktiğinde bence şu oynanışta MO yerine MF olması gerektiğini düşünüyorum. Ama çok iyi orta sahalar söyleyeceğiz ve aynı zamanda takım olarak da birbirine uyumlu orta sahalardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden lütfen videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz yoğun bir hafta yaşıyorum. Final haftam, bir de ben 3 tane okul okuyorum arkadaşlar bir yandan. Gerçekten eve geldim, gelir gelmez şimdi size bu videoyu çekeceğim. Akşama yetiştirmeye çalışacağım. Hiç zamanım yokken sizler için her gün video atmaya uğraşıyorum. Siz de emeğim karşılığı olarak bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi en düşük bütçeden yine yükseğe doğru gideceğiz. Öncelikle dostlar 30 milyon, yani iki oyuncunun toplam 30 milyon olduğu bir orta saha ikilisi önereceğim. Pogba'yı öneriyorum dostlar. Bu orta saha ikilimizin takımı Manchester United olacak bu arada. Pogba'nın dostlar bakalım kaç seviyesini. 3 seviye World debutunu önermişiz. 6 milyon 480'e 30 milyon önereceğiz demiştik. Bir 24 milyonluk yerimiz kaldı. 6 milyon Pogba. Dostlar Pogba şu şekilde, hızı falan düşük gözükse de ben oynarken gerçekten çok memnunum. 1.91 boyu ve 84 kilosuyla fiziksel özellikleri yüksek, iyi de şut çeker. Takımınıza uyum sağlarsa bu seviyesi çok rahat. İyi düzeyde oynayabilecek bir oyuncu dostlar. Tabi başlangıç düzeyi için tavsiye ediyorum. İyi bir takımınız varsa gidip Pogba'yı almayın. Ama başlangıç düzeyinde fiziğiyle ve tekniğiyle size çok katkı sağlayacaktır. Fellaini önereceğim şimdi. Bunu şu yazıyı bir küçültelim. Fellaini dostlar, Fellaini, National Hero Fellaini öneriyorum burada da. Şu şekilde yine Manchester United'da oynadığı için burada. Bu kartı yeni keşfettim. Fiyatı çok ucuz. İnanılmaz ucuz fiyatı. Bunun da 3 seviyesini alabilirsiniz. Yani hani eğer 30 milyon olacaktı derseniz 2 de alabilirsiniz. Ama üçüne şöyle bakacak olursak en önemli özelliği fiziksel. Ben Pogba ile beraber ikisini defansa koyduğunuzda gerçekten yıkılmaz iki defans olacağını düşünüyorum. 105 fizikseli var. Gördüğünüz gibi bir Manchester rengiyle 108 desek, bir de üstüne 4 takım uyumuyla 112 fiziksele ulaşacak pozisyon alması falan çok iyi. Defans olarak çok etkili kullanabilirsiniz. Şut gücü de 100 küsürlere ulaşır, 102-103'e. O açıdan da Pogba ile birlikte kullanabileceğiniz bir Manchester United kartı olabilir başlangıç seviyesi için arkadaşlar. Şimdi ikinci şeyimiz 50 milyon dostlar. 30 milyondan 50 milyona çıkartıyoruz. Kovacic önereceğim. 21 Kovacic öneriyoruz. 50 milyon olacak toplam bu arada. Chelsea öneriyorum burada da. Hani bir önceki ikili Manchester United içindi. Şimdi Chelsea için bakıyoruz. Dostlar Eğim bir Kovacic'in özelliklerine girecek olursak her şeyden biraz konulmuş. Bir tek şutları biraz iyi diye Kovacic'in. Ama fizik olarak ve hız olarak sizi başlangıç düzeylerinde çok idare edecek. Hatta yüksek seviyelerinde kendi takımınızda, yani üst seviye takımlarınızda da kullanabileceğiniz bir oyuncu. Chelsea rengi için de 100 ratinglere ulaşıyor. Bence gayet yeterli bir oyuncu olacaktır 50 milyon seviyesi için. Evet, yine Chelsea'li bir, hani ikili baktığımız için Kovacic'in yanına kime bakacağız? Evet, Gullit bir zamanların oyunda en fazla kullanılan oyuncusuydu. Yani yine çok kullanılıyor da World debutu inanılmaz düştü. Dostlar 4 seviye Gullit öneriyorum. Biliyorsunuz 50 milyondu. Herhalde 30 falan Kovacic, 20 de bu var. İki ayağında 5 olması, özellikle hücumsal özellikleri ve fiziksel 1.91 boyuyla gerçekten Gullit gösterdiğinin çok fazla üstünde oynayan, ben Gullit takımındayken Türkiye sıralamasına girmiştim. Hatta o sezonda 7. bitirmiştim o takımla. Pogba ve Gullit'le oynuyordum. Gullit ve Kovacic orta sahasında Chelsea kullanan arkadaşlar 50 milyona çok rahat bir şekilde elde edebilir. Gelelim şimdi 100 milyonu çıkarttık bütçeyi. Evet, yine dostlar Rabiot'un başka bir kartını göstereceğim. LC 100 milyon bu sefer, biliyorsunuz. Hangi takım için yapmışız bunu? 3. 100 milyonu Fransa milli takımı kuranlar için yapmışız.
Dostlar yine her şeyden biraz olan ve 1.88 boylu Rabiot. Ee, Yani olabilecek bir kart. Fellaini'ye benziyor. Fellaini'nin fiziksel özellikleri daha yüksek. Bu biraz daha teknik bir oyuncu. LC Rabiot'un yanına iki tane ayrı oyuncu önereceğim şimdi. İkisinden birini alabilirsiniz Fransa için. Birincisi Ndombele. Dostlar 100 milyon var. Mesela ikinci seviyesine falan da bakabilirsiniz. Ndombele gerçekten hani şutları haricinde çok bütün bir oyuncu. Boyunun 1.81 olduğuna bakmayın. Fiziksel olarak çok etkili bir oyuncu. Next Generation kartı yeni bir kart türü. Özellikle Fransa rengiyle beraber 100 üstü hıza ulaşabiliyor. Bir orta saha için çok iyi, top sürmesi de 100. Eğer teknik bir orta saha ve fiziği de iyi olsun diye diyecekseniz Fransa takımınızda Ndombele'yi tercih edebilirsiniz. Bir de Makalele var. 3 tane öneriyorum bu sefer bu 100 milyonlukta. Siz kendinize uygun olanı seçersiniz. Makalele'nin de National Hero kartı 56 milyon. Ya da Club Hero kartına da bakabilirsiniz. İkisinin de fiziksel özellikleri çok iyi. Fakat Makalele ile ilgili şu uyarıyı yapmak istiyorum sizlere. Kesinlikle arkadaşlar. Makalele'yi hücum yapmak için almayın. Yani geride kal taktiği vererek oynatmak için uygun bir oyuncu. Dediğim gibi eğer defansif orta saha olarak geride kullanıyorsanız Ndombele Makalele yapabilirsiniz. Ama eğer yok ben ileride oynatacağım diyorsanız Rabiot Ndombele yapın. Makalele defansif olarak çok iyi ama hücumda gerçekten çok zayıf bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu uzaktan şuta falan bir bakar mısınız? 63-56 ayaklarını kesmiş olabilirler yani. En fazla öyle böyle şut çekebileceğini düşünüyorum. Yok ayaksız yani bu olmaz arkadaşlar. Evet şimdi 250 milyon. Yeni takımımız Barcelona. Benim en sevdiğim oyunculardan biliyorsunuz. Petit'in Club Hero kartını öneriyorum. Yani bunu pek anlatmaya gerek yok. Zaten çoğunuz biliyorsunuz artık Petit'in Club Hero kartını. Çok bütün bir oyuncu. Bütün reytinglerine bakmaksızın ondan çok memnun olacağınıza eminim. Uzaktan şutlar falan çekebilirsiniz. Bir de Vidal. 250 milyonluk ikilimizin Barcelona takımında. Petit ve Vidal benim çok uzun süre ikisini de kullandım. Şu an farklı kartını kullanıyorum Petit'in. Vidal hala 3 seviye duruyor. İleride seviyelerini de yükseltebilirsiniz dostlar. Petit Vidal ikisi Barcelona takım rengi kullanan arkadaşlar için mükemmel bir orta saha ikilisi olacaktır. Gelelim 500 milyona. 500 milyonda yine Fransa tercih etmişim. Fakat bu sefer yine Petit yazarken Chelsea kartını, CFA kartını tercih ettim. 98 rating ile mükemmel özelliklere sahip. Club Hero Petit'ten farkı ne diye sorarsanız defansif özellikler olarak farklı fazla bir şey göremedim açıkçası. Fakat artı olarak bu Petit'e gerçekten çok iyi top sürme özellikleri ve tekniksel özellikler de vermişler. Fransa'da Petit'in yanına 500 milyona tercih edeceğimiz oyuncu ise Vieira. Bu böyle mi okunuyor bilmiyorum bu arada. Bence böyle değildi bu. Vieira diyeyim ben yine de. Vieira'nın National Hero kartı 356 milyon. Zaten 500 milyondu. Bir 300 de artık 600 milyon. İdare ederseniz 100 milyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da inanılmaz özellikleri var. Petit'le birlikte Fransa'ya koyarsanız zaten bütün özellikleri yüz üstüne çıkıyor. Bir tek şutu kalıyor. Petit'le vurursunuz bunlara topları toplarsınız. Hem de fiziksel özellik olarak inanılmaz güçlü bir orta sahaya sahip olmuş olursunuz. Gelelim 1 milyarlık takımımızın orta sahası. Yani 1 milyarlık orta saha daha doğrusu. Dostlar Vidal. Benim kesin düşündüğüm oyunculardan biri aslında ama 3 seviyesi olduğu için şu Vidal'in yani buna geçmek çok mantıklı gelmiyor açıkçası. LC Vidal gerçekten zaten en yüksekten teklif vermiş. Makine gibi kart yapmışlar. Çok iyi özellikleri var. Vidal'in de zaten kartını bildiğim için bu reytinglerde inanılmaz oynayacağına eminim dostlar. Vidal'in yanına bu arada takımımız yine Barcelona. Petit CFA'da bir daha açmıyorum bunu dostlar. Göstereyim hemen şuradan tekrar. Petit CFA 360 milyon o da 600 milyon falan. 900 küsüre alabiliyorsunuz sanırım ikisini evet. Diğerinde bir 100 milyon fazla söylemiştim. Bunda da 100 milyon az söyledim bak. Yani dengeliyorum. Şimdi ikili olarak değil de ayrı ayrı mesela çok az oyuncu önermemek için size ayrı ayrı alabileceğiniz oyuncular söyleyeceğim. Effenberg öncelikle düşük bütçesi olan arkadaşlar için gerçekten Effenberg oynatabilecek kartlardan bir tanesi. Club Hero Effenberg'i gördüğünüz gibi 73 milyon 900 ortalama fiyat alabilirsiniz. Gayet iyi özellikleri var. 95 ratingi var. Kariyerine gelecek olursak da Bayern Münih kullanan arkadaşlar veya Club Hero kullanan arkadaşlar kullanabilir. 100 şut gücü var. Bu 110 falan oluyor eğer takım renginize uyarsa.
Ben çok yeterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Effenberg'i beğeniyorum. Yeni bir kart söyleyeceğim. Paulinho. Dostlar, Paulinho'yu uzaktan şut çekmeyi çok seven arkadaşlar için öneriyorum. Fiyatı bayağı bir artmış bu arada. 288 milyonları görmüş. Şöyle göstereyim. Şut gücü 103, bitiriş 100, uzaktan şutu 98. Eğer bu arada Barcelona rengi de var Paulinho'nun. Şöyle göstereyim. Aynen, Barcelona rengi var, Tottenham rengi var. Ya da LC kadro kuramazsınız tabi ama yani Barcelona ve Tottenham kuranlar bunu da öneriyorum. 100 ratinge falan ulaşıyor. 2 level'ı 363 milyon mesela şu anda. Alınabilir yani, gayet iyi bir kart. Artı olarak onu da göstermiş olalım. Gullit'in her kartını öneriyorum. Şöyle Gullit diye gireyim. Gullit'in her kartını öneriyorum dostlar. Burada ben niye bugün dostlar diyemiyorum. İkinci dostlar dedim ya. Yorgunluktan arkadaşlar bazen dilim dönmüyor. Gullit'in her kartını öneriyorum. Güçlü ve yani Gullit'i ya da anlatmayacağım ya. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Evet. Kroos. Dostlar, Kroos'u eğer fiziksel özellikler istiyorsanız, abi bu bana omuz attı ben yıkıldım falan diyorsanız, gözünü seveyim almayın. Yani bu onun oyuncusu değil. Ama şöyle bir artı özellik söyleyeceğim. İnanılmaz ara pas atıyor. Yani Kroos gerçekten oyunun en iyi ara pas atan oyuncularından biri. Arkadan top çıkartmayı seviyorsanız, aynı zamanda uzaktan şutları da 98 fena bir değer değil. Pas yapmayı ve teknik bir oyuncu arayan arkadaşlar için Kroos'un da National kartını öneririm. 230 milyona da bence fiyatı gayet uygun. Son olarak Pogba. Pogba'nın E21 kartı 1 milyar bir takım değerinde olabilir dostlar, biliyorum. Ama yani bunu tabii şey olanlar, BP'si olan arkadaşlar için öneriyorum. Pogba'nın 99 ratingli E21 kartını öneriyorum. Yine Pogba'nın hızı çok yüksek değil ama hem teknik özellikleri hem şuradaki vasıfları bir orta saha için mükemmel. 5 becerisi var. Volta'da da kullanabilirsiniz. Volta'da da çok etkili bir oyuncu. Pogba'nın E21 kartını öneriyorum. Bu fiyata değer mi diye soracak olursanız o kısmını ben bilemiyorum. Ne kadar BP'niz varsa, hani çok BP'niz varsa alınabilir, neden olmasın diye düşünüyorum. Evet, orta saha serimiz bu kadar. Yarın da umarım sizlere mükemmel bir Türkiye milli takımı serisi atacağım. İlk bölümüyle yeni bir seriye başlıyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.